Ciğer, yürek falan. Kebapçı Hüseyin yazdığınız zaman YouTube kanalında biz çıkarız. Ya ne konuşayım? Hüseyin'in kebabı güzel. Buyurun gelin, herkes yesin, lezizdir. Daha ne diyeyim? Evden asaletlerinden gelen kebapçılık mesleği var. Sen burada bir de usta yetiştiriyorsun bak. Bunlar ustamız. Oo, baboş pişir valla. Çekirdekten yetme bir ustayız. Yani sonradan öğrenek değil. Emek var burada. Abi of diyorum, başka bir şey demiyorum. Abo. Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hüseyin Usta Kebap'tayız. Burası Denizli Mahallesi'nin girişinde salaş ama çok lezzetli bir mekan. Şimdi dilerseniz içeriye geçelim, ustamızla tanışalım. Bugün çok özel bir ürün yapacak bize. Yaptığı kebabı dürüm şekline getirip mangalda kızartacak ve o şekilde tadına bakacağız. Bakalım nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. O zaman videomuz başlasın. Hüseyin Ustam kolay gelsin. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Seni böyle iş üstünde yakaladım. Evet abicim vallahi çok şükür. Maşallah ocağın dop dolu. Aynen öyle. İçeride müşteriler. Aynen hep yoğunluk çok şükürler olsun. Bayağıdır görüşmüyoruz. Bir sene oldu. Aynen abi. Ne değişti ustam? Bir senede neler değişti? Abi bir senede sizlerin sayesinde, müşterilerimiz sayesinde bir yiyen bir daha gelip yiyor. Çok şeyler kattık. Ne bileyim eksiklerimizi tamamladık. Burası turuncuydu rengi. Evet. Burayı boyamışsın. Evet ve Çok güzel olmuş. Evet. Yatırımımızı işimize yatırdık. Kazandığımızı işimize yatırdık. Hala ama uygun fiyata da veriyorsun. Aynen. Onu en son söyleyeceğiz. Halkımız yesin, vatandaşımız yesin. Şimdi bir saniye ustam o tarafa doğru bir geçeyim. Her şeyimiz taze yapılıyor. Ustam etlerini daha önce ben gördüm. Cam gibi maşallah. Aynen öyle abi. Burada her şeyimiz Belli taze. bir kasaptan alıyorsun herhalde. Belli bir kasabın var. Aynen Oradan öyle. Bu alıyorsun. ada buranın Denizli Mahallesi'nin en meşhur kasaplarından alıyoruz etimizi. Dürümlerimiz buradadır. Şimdi ben girişte burayı tarif etmeye çalıştım ama bu Denizli Mahallesi'nin girişi burası. Sen de bir tarif et istersen. Yerimiz havalimanından Battı Çıktı'dan Denizli Mahallesi'ne girerken çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta kolonun üzerinde. Yerin çok kolay. Allah razı olsun, evet. Burada Basit. Havalimanından geldin, bu yol Türkmenbaşı Bulvarı'na, Özal Bulvarı'na, Kenan Evren'e, bütün yollar hep buradan akıp gidiyor. Mavi Bulvar'a. Salatalarımız taze. Akşamdan yapıp koymamışsın. Yok. Yoğunluk da var bak burada, yoğunluk Aynen da var öyle. ama. Hem bak hem salata hem her şeyi bak. Burada Yapıyorsun hemen tükeniyor. tabii bitiyor bunlar. Anında kalmıyor. yapıyorsun. Aynen öyle abim benim bak. Burada tablacı millet yesin burada. Lezzet burada, lezzet. Bu da sana ait bir şey var burada. Tabii burada pişmiş soğanımız var. Her şeyin yanına. Daha bir tepsi de orada var. Senin kırmızı çizgin bu. Evet, Soğan bir tepsi kırmızı de, çizgin. öyle. Evet, bir tepsi daha var. Bir tepsi daha var, o da hazırlamışsın. kalmaz. Günde 5 tepsi gidiyor. Hiç buraya gelip diyen var mı? Ben sadece soğanlı yemek istiyorum ustam. Bana soğan, Var değil mi? Evet. Abi bana diyor ki soğan ekmek arası dürüm yaptım. Pişmiş soğan. Allah Allah. Ustam ne yaptın sen böyle ya? Abi millet yesin ya. Bak. Ustam bu ocaktakiler dürüm mü, servis mi? Dürüm abi. Dürümde kaç gram kullanıyorsun? Dürümde 85 gram et kullanıyorum. Serviste? Serviste 130 gram kullanıyorum. 130 gram. Evet abi. Şimdi sen çalışmaya devam et ustam. Evet. Biraz sakinlesin. Sonra özel bir ürün yapacaksın bana. Aynen öyle. İlk Size defa. Bu ilk defa böyle bir ürün çıkaracağım size. Ama bu farklılık. Hüseyin Usta farkı. Tamam. Sen ustam işine devam et. Tamam abi. İşin bittikten sonra görüşürüz. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bekliyorum. Ustam biraz sakinledi. Aynen öyle Şimdi abi. sıra geldi bizim. Size. O özel ürüne geldi Evet, sıra. etimiz 130 gramdır. Adana etidir. Ne yapacaksın ustam? Size sushi kebap yapacağım. Sushi dürüm yapacağım size. Bir anlatabilir misin? Nasıl olacak şimdi bu? Merak Abi- ettim aslında. Abicim bunun içine lavaşımızla saracağız. Harika bir dürüm olacak bu.
Burada salçalar var. Aynen öyle. Sosumuz da burada. Aynen öyle abim benim. Bunu Çok da koy ustam. İhmal etme. hem dışına Çok hem güzel içine lezzet versin. hem dışına hem içine buna Herkes kendine özel, kendine has bir ürün çıkartıyor. aynen öyle. Biz de kendimize göre evet bunu belki yapan yoktur Adana'da ama biz burada ilk ve tek başımıza millete, müşterilerimize sunacağız. Sushi dürüm olarak. 130 gram şu. Aynen öyle. Ocağa Bakın. atabilir miyiz ustam? Tabii. Biraz alevde harlı. Evet, ocağa sığmaz bu dürüm. Yan koy ustam. Tabii böyle olsa olmaz. Evet. Böyle yanında. Normal servisin yanında verdiğin salataları da verecek misin? Nasıl olacak? Vereceğim. Pişmiş domates, pişmiş biber olmazsa olmaz değil mi ustam? Bu da yapacağın Aynen. bu özel ürün için ekmek bu. Normal bildiğimiz Adana pidesi değil, evet, başka bir şey bu. Evet, yaklaşık bu 90 santim bir pide. Buna bir dürüm yapacağız. Bu tam pişirmedin bunu sen. Evet. Talimat verdin. Tabii talimat Karşı verdim. tarafta Tabii, fırın fırınımız- var. Fırına talimat verdin. Az pişir dedim Az bunu. pişirecek tabii. Çünkü zaten ocakta pişireceksin geri kalanını. Öyle olacak. Tezgahına da sığmıyor. Uçlarından keseceğiz. Ustam babadan gelmem bu kebap Babadan mesleği. gelme. Evet. Nerede çalışıyorsun? Çocukluğumuzdan belli. Yıllarından yani derler ya, çekirdekten yetme bir ustayız. Yani sonradan öğrenek değil. Çocukluğumuzdan belli, 11 yaşından belli babamızın yanında bulaşıkçılık, paketçilik derken salatacılık. Ondan sonra kendimizi bu mesleğimize kendimiz yaptık. Yani babadan oğula geçen bir meslek. Sen burada bir de usta yetiştiriyorsun bak. Bunlar ustamız. Gel. Burada da bir ustamız var. Bu da maşallah Az önce salata yaparken gördüm. Evet, bayağı yol kat etti bu aslan parçası. Bunları yetiştireceğiz artık. Tabii ustam. Allah razı olsun. İleride kimden yiyeceğiz kebap bunlar olmazsa? Baran Usta'dan yiyeceğiz. Oo, baboş pişiyor vallahi. Mesleğini seviyorsun, aşkla yapıyorsun. Abi önemli olan o. Bize soruyorlar niye böyle güzel şeyler üretiyorsun? Sos tutacaksın şimdi içerisine. Usta 2 uç baş oluyor. Nereye? Bir araya. Hatay'da daha ziyade görüyoruz bunu. Abi öyle bu çok güzel. Çok gerçekten ben çok seviyorum bunu. Sende de Araplık var mı ustam? Bak. O zaman doğru mu adreste miyiz biz? Anamının ne? Hayır. Bilenler anladı. Anladı tabii. Allah yemek ya Rabbi. Bizim zaten Adana'mızın bu kebabı çıkaranlar hep Adana'nın Araplarından gelmedi. Kesinlikle. Tabii. Ha, bizim Adana'mızın lezzetine Araplar tat veriyor. Ama burada da Nirvana'ya ulaştı yani Adana kebapla bu iş. Aynen öyle. Bir şey daha soracağım ustam. Bu kullanmış olduğun ette dana eti var mı? Hayır abi kesinlikle yok. Peki erkek kuzu eti mi? Erkek kuzu eti. Babaoğlu kasaba, Denizli mahallesinde Babaoğlu kasabından etimizi alırız. Arkadaşlarımız, dostlarımız hep keriz bilir bize. Etin kilosu yani buradadır. Gösterelim. Göster Aynen. ustam. Bakın etin kilosu burada. Yanlış Kaç lira? göstermeyeyim. Bir daha göster ustam. Etin kilosu 75 milyon. Babaoğlu kasabından alırız. Evet, eti çok güzel. Eti güzeldir. Biz Çok güzel. bizim müşterimizdir. Nasıl Devamlı kebabımızı yiyoruz. Çok güzel şeyi var. Yemeği var.
Devam. Eti de çok güzel. Cam gibi zaten daha önce ben gördüm. Evet, kendi de güzel yapıyor. Tertemiz. Kendi ustası da Allah güzel. razı olsun. Ustaları da güzel. Çok güzel ustaları var. Yavruyu yatırdın. İçine tablacı salatasını. Tabii biz acı Adanalı olduğumuz için Acı da koy ustam. tabii bu böyledir. Japonlar da sever acıyı biliyorsun. Hadi gelelim şimdi bunu sarmaya. Usta mı, piton mu, kobra mı, anakonda mı? Abi bu bir kişilik abi böyle. Bir isim verdin mi ustam buna? Bir ismi var mı bunun? Anakonda mı? Anakonda kebap oldu. Yavruları yatırdın. Allah Allah. Şimdi tekrar ocakta buluşacak. Hafif fazla ateşte olmasın. Kendine öz hissi. Ustam ne yaptın sen böyle ya? Sen şu an tablo yapmaya çalışıyorsun. Abi. Ne kadar kaldı ustam? Pişiyor mu? Abim. Vallahi sabırsızlanıyoruz. 1 dakikaya kaldı bu. Yağ döktün. Aynen abim benim. Allah Allah. Allah Allah. Dönerciler diyor ya. Biz yaparız bu işi. Biz de diyoruz Piton ki. diyorlar, anakonda diyorlar. Yok abi. Klarnet diyorlar. Yok abi. Dönerden lezzet mi olur? Kebap yiyeceksin abi. Dönere gidenleri o zaman kebaba çağırıyorsun. Abi tabii abi ya. Bende de var Ya, diyorsun. he? Aynı fiyata veriyorsun. Aynen aşağı yukarı. abi ya. Yazık değil mi? 16 milyona tavuk döner yiyorsun ya. Evet ustam şimdi fiyatlara girelim. Abi Bir Adana'dan başlayalım. Dürüm ne kadar? Servis bizde ne kadar? burada olay. Bizde Adana dürüm 15 lira. Kuşbaşı, Adana, ciğer 15 lira. Servis olursa Servis olursa 25 lira ama 130 gram 130 gram veriyoruz. Dürümde- Diyeceksin ki ya Hüseyin Usta sen bak şimdi demin size etin fiyatını gösterdim. Aldığım yeri gösterdim. Telefonunu da verebilirim kasabımı. Denizli'de Babaoğlu kasabı. Gidip sorabilirler ya Hüseyin Usta var Denizli'de etini kimden alıyor diye. Hep özel et hazırlarlar bana. piyasaya göre biraz uygun geldi ustam. Abi işte işçiliğimizi neden uygun? Abi kendim ustayım bu işte. Şimdi işçi parası tutsam olmaz. Dükkanım iyi, yol üzerindeyim. Tek başına Tek burada yapmaya çalışıyorsun, Aynen öyle. koşturuyorsun. Demin siz de Emeğin gördünüz. var. Evet. Demin siz de gördünüz. Bakın lokma çıktı. Emeğinin de karşılığını alıyorsun Abi, böylelikle. çok şükür. Siz demin gördünüz Ustam, burada. müthiş oldu, Abi, mükemmel oldu. Eline koluna sağlık. lokmaya bak. Bunun fiyatı nedir ustam? Özel bir ürün bu. Abi bunun fiyatı 25 lira abi. Bu da mı 25 lira? Evet abi. Ustam ne yaptın sen ya? Abim benim. Ne yaptın ustam sen ya? Emek var burada. Abi of diyorum başka bir şey demiyorum. Pitonmuş. Neymiş abi ya? Tavuktan. Anakonda. Aa, lokmaya bak. Of. Tabağımıza sığmıyor abi. Alo. Bir de yanına şalgam istersek. Şalgamın fiyatı ne kadar ustam? Abim etin güzelliğini görüyor musun lokmayı? At abi. Dur şöyle.
çevireyim. At abi lokmaya bak. Bak. Vuracaksın lokmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum. Bir tane kıyma var tabii. Ya bu söylemeye gerek var mı? Acep var mı? Abo. Ustam Nasıl? yaptın ya. Mükemmel. Ben mi? Vallahi masaya geçiyorum, sabırsızlanıyorum. Afiyet olsun Alıyorum şimdiden. tabağı. Tabağına aman dur gitme abi. Afiyet olsun. Al ustam. Vur lokmaya. Bir yarım parça mı atayım? Bir yarım parça bunlardan gönder abi. Bir de şalgam getirir misin? Acılı acılı. Şal, acısız. Şu lezzete bakar mısınız ya? Muhteşem değil mi? Nasıl lokma? Mükemmel. Biraz sonra ambulansı arayın. Vallahi değerlendiririm bu sefer. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Bilseniz ama. Sağ ol, teşekkür ederim. Ustam ne kadar da? Şalgam ne kadar? Şalgam 3 lira var. 3 lira. Bundan ucuz abi bizde. Bizde böyle bir şey abi. Lezzeti gördünüz sevgili dostlar. Dikkat et. Bakar mısınız şuna ya? Yaptı vallahi. Atıyorum ağzıma. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok güzel olmuş. Şu 25 lira önünde gördünüz. Ustam tabağı aldım kaçtım. Salataları unuttum. Abi aynen öyle. Hemen abime en güzel şekilde afiyet olsun. Bir de çatal alayım ustam. Evet sevgili dostlar nerede kalmıştık? Yemede kalmıştık. Bunları tekrar gömmeye devam ediyorum ben. Bunlar iri olmuş. Doktor üstte doğranmadı. Gerçekten şunu söyleyebilirim. Ustamın yapmış olduğu bu kebap, Adana kebap gerçekten çok lezzetli. Gelip deneyebilirsiniz burada. Şiddetle burayı tavsiye ediyorum. Tekrar bir tane daha tadına bakacağım. Oh, içine acı da koydu. Şu an ağzıma geldi bir tanesi. Ama iyi vurdu. Hadi kahveden çağırıyorlar. Tamam acıma elinde saplayayım bak. Bu şekilde bunun fiyatı 25 lira. İçecek 3 lira. Evet sevgili dostlar, videomu buraya kadar izlediyseniz eğer çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.